Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sohbette yol akıp giderken hayatın akışını, gidişatımızı, akışı bırakmayı, işimize aşk ile sımsıkı bağlı kalmayı konuşmak içimden geldi. Akış. Şimdi bu yol bizi bir yere götürüyor. Uluslararası bir yol. Hedefimiz buradan ülkenin sınırına kadar gitmek olursa ya sınırına kadar gideriz ya sınırın bir öncesinde, iki öncesindeki şehirde durur kalırız. Ama dünyanın tamamını gezmeye niyet edersek sınırlarda beklemeden yola devam etme şansımız çok yüksek. Ama sınırı geçmek çok zor dersek mutlaka sınıra gelmeden bir yerde takılır kalırız, daha sınıra gelmeden. Hayatın akışında cereyan eden, mecrasında akıp giden her şey gündüz gece, karanlık aydınlık, soğuk sıcak, kapalı açık, ne kadar zıtlık varsa hepsi sistematik bir şekilde birbirini kovalar, birbirini takip ederken biz insanoğlu bu akışta neden sıkıntı yaşıyoruz? Halbuki Kur'an bize aklımızı kullanmayı hatırlatıyor. Düşünmez misiniz diyor. Detaylı bakmaz mısınız diyor. Akletmez misiniz diyor. Tefekkür, tedebbür, bunların tamamının detaylı bir şekilde bize soruyor. Peki biz bu soruları kendimize sorduğumuzda, hayata sorduğumuzda, geçmişe, ana ve geleceğe kendi hayatımızda sorduğumuzda aldığımız cevaplar ne ki? Biz hala yolumuzu bulamıyoruz. Ya soruyu sorarken yanlış soruyoruz, ya sorunun içindeki detayları önemsemeksizin sorularımızı sorup kendimizi istikametsiz bırakıyoruz. Gerçekten yürekten soruyu soran kişi cevabını bulur. Doğru soruyu soran sorunların çözümünü de bulur. Peki nerede yanlış yapıyoruz ki? Biz istikamette hep şaşıyoruz. Hedefe varamıyoruz. Şunu unutmayın. Bir yerde bir sıkıntıya düştüğünüzde o sıkıntıdan dersinizi almadığınız ve kendinizi düzeltmediğiniz sürece aynı yanlışları yapmaya devam edersiniz. Aynı yanlışları, aynı hataları. Hem de aynı cinsten benzer hikayeler karşınıza gelir. Allah Teala imtihanlarını gönderirken kuluna zorluk olsun, zulüm olsun diye göndermez. Kulunu bir kat ya da birkaç kat yukarı çıkarmak, maddi alemde de manevi alemde de yol alması için vesile oluşturur. Yaratmak onun elinde. Fiillerde serbestiz, eylemlerimizde serbestiz ama bugün şu arabanın kontağını çevirip yola revan olmak, yola koyulmak bizim irademizde. Tabii ki tatbikin kaynağı, imkanı veren, kudreti veren, yolları açan, havayı güzel tutan, gitme duygusunu veren Allah elbette. Ama iç dünyanızı güzel tutmaya çalışmak sizin elinizde. Gönlünüzü ferah tutmaya çalışmak sizin elinizde. Gittiğiniz yerdeki insanları sevindirme düşüncesi sizin elinizde. Allah Teala bütün bu kaderin içerisinde, bütün bu iradenin içerisinde kullarına cüz'ünü, bir kısmını verse dahi o verdiği yerden hesabını soracak. O verdiği nimetlerden bunu neden yaptın ya da yapmadın diye hesap soracak. Yani yine dönüyoruz aklımızı kullanmaya. Bu kadar güzel bir akışın içerisinde, kainattaki muhteşem sistemin içerisindeki akışta var olamayan insan suçu kendinde aramalı. Kendinde bilmeli. Eğer bu suçunun, yanlışının farkında olamıyorsa başına imtihanlar gelmeye başlar. Tıpkı bedendeki arızalar gibi.
kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği, baş ağrıları, sancılar, bunların tamamı bedende bir yerlerde arıza var. Bunları toparlamak için dikkat et diye insana uyarı verir. Oralara gelmeden önce de ufak ufak verir. Ama nasıl olsa gidiyor der ve insan bakmaz kendine. Ondan sonra eceliyle öldü. Hayır. Allah ömrü verdi, bedeni verdi. Kaderi takdir etti. Ama kaderin cilvesi bu bedene güzel bakmak. Küfürsüz, kıyametsiz, kavgasız, elemsiz, kedersiz, insanın kendini güzelleştirme, kendini temiz tutma becerisini de kendine lütfedip bu duygu düşüncelerle kendisini zinde tutması gerekirken bunları yapmaması ölümün kendisine gelmesini erkenleştirebilir. Şimdi yol daraldı. 4 şeritten 2 şeride düştü. Önündeki araba hemen dörtlüğüne yaktı. Yol daralıyor. Belki farkında değilsin ama süratini azaltabilirsin diye uyarı lambası yaktı. Otobanda ve seyrini, süratini devam ettiriyor. Fakat aynı dörtlüğü yakıp durup dururken sağa yanaşacakken hala şeridinizi meşgul edip pratik hareket etmeyip arkadan gelen araçlara kaza da yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla sizin yanlışlarınız başkalarına yanlış örnek olup yoldan çıkmasına neden olabilir. Başkasının kaderine müdahaleyi hayırlı anlamda doğru bilinçli eylemlerle göstermek hayatın akışındaki, olağan akıştaki güzelliği sergiler. Bakın hukukta tabirler vardır. Birisine suç isnat edersiniz. Hakim, savcı, hatta avukat şöyle ifade eder. Hayatın olağan akışına aykırı. Muhteşem bir ifadedir. Her gün aynı yoldan giden bir adam bir gün bir sebepsiz başka bir yerden gitmesi onun hayatının olağan akışına aykırı bir şeydir. Bu da onun hafifletici nedenidir. Ya da sorumluluk verilen nedenidir. Neden buradan gittin diye. Onun için hayatın olağan akışında gece uyumak, gündüz uyanmak, gündüz çalışıp gece dinlenmek, bu dünyada çalışıp bu dünyada karşılığını almak, öte alemde de Rabbin hediyeleriyle, mükafatıyla sevindirilmeyi bilmek. Bunlar hayatın olağan akışında var. Bu akışta siz ne kadar varsınız, biz ne kadar varız, bunu planlayalım. Hava bazen aydınlanır, bazen bulutlar güneşi örseler ve gün içerisinde şimdi olduğu gibi böyle biraz akşam olduğu havasını yakalarsınız. Ama hayat böyle değildir. Hayat insanı bambaşka duygularla bambaşka yerlere götürür. Aklını kullanan, vaktini iyi kullanan, kendini iyi kullanan insanların yolculuğu işte şu otobandaki ferahlık gibidir. Ortadan gidersiniz, gözünüz kapalı olsa, dalsanız, hayallere de gitseniz bu akış sizi gideceğiniz yere götürür. Efendim, hayata aşk ile bağlanıp aşkın olan en yüce varlık, yüce Yaradan tarafından istikametinin belirlenip tertemiz bir yolculuğu Rabbim hepimize nasip eylesin. Başkalarını kıskananlar, haset edenler, niye benim yok diyenler, bunlar düşük, gerçekten çok düşük duygular. Bunlardan bir an evvel kurtulup aşk ile bu muhteşem akıştaki zindeliği yakalamanızı tavsiye ediyorum. Bu duygular sizi maddede de manada da başarılı kılar. Ama en yukarıdasınızdır işinizde, alanınızda. Fakat gerçekten başkalarındaki varlıklar sizi rahatsız ediyordur. O zaman dünyanın en fakir insanı, en aciz insanı sizsiniz. Allah bu duygu, bu düşüncelerden hepinizi korusun. Dua ile başladık, yine dua ile bitirelim. Akışımız güzel olsun, gönlümüz güzel olsun, yolumuz güzel olsun. Hep beraber hayırlara vesile olalım inşallah. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun.